Tahtlar üzerinde oturup, o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. Cennetlikler cennetten, cehennemdeki kâfirlerin halini izleyeceklerdir. Kimi kâfirler, dünyadayken iman edenlerin inançlarını alaya almış, kiminin örtünmesiyle dalga geçmiş, kimine yobaz, gerici diye isimler takmışlardı. Kâfirlerin dünyadayken Allah'ın şeriatine bağlı tevhid ehli müminlerle dalga geçtikleri gibi, işte onlar da ahirette bu kâfirlerle dalga geçeceklerdir. Kendileriyle dalga geçilmesi, onlara verilen başka bir ceza şeklidir. Kimi cennetliklerde, dünyadayken bugüne kavuşacağını inkar eden arkadaşlarının halini cennetten izleyecektir. Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı. Bana, gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten cezalandırılacak mıyız? derdi. Konuşan yanındakilere, acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona der ki, Allah'a yemin ederim ki, neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl? Biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş? Cehennemdeki bazı azap türleri. Cehennemin en belirgin özelliği, içinde ateş azabını barındırmasıdır. Dünyadaki sıcaklardan, hatta sineğin uğultusundan bile rahatsız olup şikayetçi olan insan, acaba o azaba nasıl dayanacak? Oysa oranın ateşi, dünyanın ateşinden de kat kat yakıcıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yaktığınız şu ateşiniz, cehennem ateşinin 70 cüzünden bir cüzdür. Ya Resulallah, vallahi böyle olsaydı bile azaba yeterdi dediler. O da şöyle buyurdu. Cehennem bu ateşin üzerine 69 derece daha fazla kılındı. Her birinin harareti, dünya ateşinin harareti gibidir. Zincirlere vurularak ateşe sürülürler. O gün, günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün. Allah'ın dünyada lütfuyla kendilerine verdiği rızık, mal ve eşyada cimrilik gösterip, zekat vermeyip, o mallardan Allah yolunda harcamayanların vücutları, o mallarla dağlanır ki, onlar bunları kendi evlerinden, cimrilik edip tuttukları şeylerden getirmişlerdir. Bu korkunç bir sahnedir. Altın ve gümüşü biriktirip, Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele. Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir. Derileri yanıp kavruldukça, azaplarının devamı için yeni derilerle değiştirilir. Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ateşten başka kaynar su azabı da vardır. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür. O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleriyle derileri eritilir.
Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kaynar su onların başlarının üzerine dökülecek ve bu su onların karınlarına ulaşıncaya kadar nüfuz edecek ve ayağından çıkıncaya kadar da içinde ne varsa parçalayıp dışarı çıkaracaktır. İşte bu sahdır, sıcaktır. Sonra olduğu gibi geri eski hallerine döndürülürler. Onlara azap için kamçılar, zincirler, halkalar ve türlü türlü azap aletleri vardır. Doğrusu biz kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. Kimileri de cehennemin dar bir yerine atılır. Üzerleri ateşle kapatılır. Oradan çıkmak için acı içinde kıvranıp dururlar. Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. Onların üzerini etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Kimileri de direklere bağlanarak yakılırlar. Ve cehennemlikler için bunlar gibi daha birçok azap türleri vardır. Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Cennetliklerin ihtişamlı yaşamı. Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler. Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler. Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın. Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz, kendilerine ait hizmetçiler dolaşır. Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. Cehennemlikler azap içinde kıvranırken, aşağılık bir yaşam sürerken, cennetlikler dünyadaki kralların sürdüğü yaşamdan bile kat kat üstün ve ihtişamlı, müreffeh bir yaşam sürerler. İşte onların yüzlerinde nimet belli olur. Yüzlerinden memnuniyet taşar. Bulduklarıyla ferahlayan yüzler. O yüzler işlediği amellerle övülür de neticesini ve hayrını bulurlar. Tahtlar üzerine kurulup kendilerine verilen mükafatları izlerler. Etraflarında emirlerine amade, Allah'ın kendilerine hizmet için yarattığı tertemiz pırıl pırıl hizmetçileri dolanır. Cehennemlikler hakaret ve kınamayla çağrılırlarken, bunlar merhabalarla, izzet ve ikramlarla çağrılırlar. Cennetliklere korku yoktur. Aralarında altından tabaklar ve bardaklar dolaştırılır. Bir de ne göresin? Cennette onlar için canlarının istediği her şey vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Her kim cennete girerse nimet ve naz içinde müreffeh ve hoş hali olur. Kendisine hiçbir sıkıntı ve darlık dokunmaz. Elbisesi eskimez ve gençliği geçmez. Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insan kalbine gelmeyen nimetler vardır.